Şimdilerde hepimizi Euro 2024 heyecanı sarmışken futbol oyunları tarihinde UEFA Euro oyunlarını merak edip araştırdım ve hem bu oyunların nasıl geliştiğini hem de milli takımımızın bu oyunlarda nasıl yer aldığını sizlere göstermek istedim. Bu video ile hem Avrupa Futbol Şampiyonası oyunlarına hem de Türkiye milli takımımızın bu şampiyonada neler yaptığına kısaca göz atacağız. Ve başlamadan önce video hoşunuza giderse beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İlk oyunumuz Champions of Europe. Avrupa Futbol Şampiyonası adına çıkan ilk resmi oyun olan Champions of Europe 1992 yılında Tecmagic Entertainment tarafından sadece Sega Master System için çıkış yapmıştır. Oyunda Türkiye ve bazı milli takımlar nedense kendi dillerindeki isimlere göre oyuna eklenmiş. Mesela Turkey yerine Türkiye yazması beni biraz şaşırttı. Ki Turkey ifadesi yıllar sonra şu anda resmi olarak uluslararası bazı yerlerde yeni almaya başlamışken. Her ne kadar Turkey yerine Türkiye yazsalar da formamızın renkleri pek de bizle alakalı olmamış açıkçası. Oyun çok eski olduğundan hakkında pek söylenecek bir şey yok aslında. Baktığımız zaman çok da iyi bir oyun olduğu söylenemez. Gerçek Euro 92'ye gelirsek milli takımımız elemeleri geçemediği için şampiyonaya katılamamıştır. UEFA Euro 96 İngiltere. Action Soccer serisiyle tanıdığımız Gremlin Interactive tarafından geliştirip Sega Saturn için Sega, MS-DOS için ise geliştirici Gremlin Interactive tarafından 30 Mayıs 1996 tarihinde yayınlanmış oyundur. UEFA Euro 96 oyunu 90'ların sonlarında futbol oyunlarının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Oyunun grafikleri ve oynanışı dönemin diğer futbol oyunları ile kıyaslandığında oldukça ileri olarak kabul edilmiştir. Gerçek Euro 96'da ise milli takımımız D grubunda sonuncu olmuş ve gol atamadan oynadığı tüm grup maçlarını kaybetmiştir. UEFA Euro 2000. Şimdilerde futbol oyunu dediğimizde her şeyi elinde tutan EA Sport 28 Nisan 2000'de Windows ve 10 Ağustos 2000 tarihinde PlayStation 1 için resmi UEFA Euro 2000 oyununu çıkartmıştır. Oyunda Euro 2000 şampiyonasında mücadele eden 51 takım yer almaktadır. Oyun FIFA 2000 motoru üzerine yapılmış olmasına rağmen FIFA 2000'den daha kötü olduğu yönünde eleştirilmiştir. Ayrıca Türkiye ile ilgili daha önce Shorts videolarımda bahsettiğim birkaç şey var. Bunlara gelirsek oyunda 2 tane Sergen Yalçın bulunmakta ve bu 2 Sergen Yalçın'ın ikisi de ilk 11'de yer almaktadır. İsimlerine gelirsek ilkinin adı Sergen Yalçın, ikincisinin adı ise A. Sergen Yal'dır. Tabi buna başlarda anlam veremesem de daha sonra Sergen Yalçın'ın tam adının Ali Rıza Sergen Yalçın olduğunu gördüğümde taşlar biraz yerine oturdu. Ayrıca ikisi de Sergen Yalçın olmasına rağmen nedense birbirlerine hiçbir şekilde benzememektedir. Hatta güçleri bile farklı ayarlanmıştır. Ya EA bizi çok sallamadı ya da o zamanlar ülkemizde bu işlerle kim ilgileniyorsa EA'ye isim listesini yollarken ya hata yaptı ya da yazılan isim listesinde Sergen Yalçın'ın tam adı yazıldığı için EA kendi kendine ya bu Ali Rıza Sergen Yalçın da kim? Yani Sergen Yalçın diye bir futbolcu vardı Türkiye'de diye kendi kafasına göre ikinci bir Sergen Yalçın'ı eklemiş olabilir. Ayrıca diğer bir hata ise normalde kaleci olan Engin İpekoğlu da hem Rüştü Reçber ile birlikte ilk 11'de hem de oyunda stoper olarak yer almaktadır. Bu hatalar kimden dolayı yapılmış bilemesek de sonuçta bu resmi bir UEFA 2000 oyunu. Turnuvayı düzenleyen UEFA yetkilileri takımları falan incelememiş mi burası da muamma. Bunları geçtim de oyuncularımızın da neredeyse Afrikalı kadar siyah olarak oyunda yer alması da ayrı bir gariplik. Gerçek Euro 2000'de ise Türkiye gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek şampiyonaya veda etmiştir. Ve o tarihe kadar Avrupa şampiyonalarında aldığı en iyi başarıdır. UEFA Euro 2004. 4 Mayıs 2004 tarihinde Windows, Xbox ve PlayStation 2 için EA tarafından yayınlanmış Portekiz'de düzenlenen UEFA Euro 2004 futbol şampiyonasının resmi lisanslı video oyunudur. Oyunda şampiyonaya katılan 51 adet milli takım yer almaktadır. Oyun FIFA 2004 ile aynı oyun motorunu kullanmaktadır. Tek farklı özelliği oyuna atmosfer olarak Portekiz havasını verebilmek için aydınlatma, hava durumu gibi özellikler Portekiz'e benzeyecek şekilde iyileştirilmiştir.
ve cidden atmosfer olarak harika gözüküyor. Ayrıca milli maçların futbol oyunlarında kullanıldığı ilk oyundur. Every player has his own little routine before a game. I'm sure there have been many in the past. Gerçek Euro 2004'e gelirsek de Türk milli takımı playoff maçlarında Letonya'ya elendiği için katılamamıştır. UEFA Euro 2008, 17 Nisan 2008 ve 9 Mayıs 2008 tarihleri arasında Microsoft Windows, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable ve Xbox 360 için EA tarafından piyasaya sürülmüş oyundur. PlayStation 3 ve Xbox 360'da oyun yeni nesil olarak çıkış yapmıştır. Fakat Windows için yeni nesile geçiş yapılmamıştır. Ki bundan dolayı özellikle Windows başta olmak üzere PlayStation 2, PSP sürümleri Xbox 360 ve PlayStation 3'e göre daha kötü eleştiriler almıştır. UEFA Euro 2008, 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğümüzden sonra milli takımımızın en unutulmaz ve en önemli maçların olduğu şampiyonadır. Milli takımımız büyük bir başarıyı imza atarak yarı finale kadar yükselmiştir. Fakat Almanya'ya karşı şanssız bir şekilde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştır. Hala son saniyelerde kazandığımız maçları unutmak gerçekten mümkün değil. UEFA Euro 2012 24 Nisan 2012 tarihinde FIFA 12 için eklenti olarak yayınlanmıştır. Önceki Avrupa Şampiyonası oyunlarından farklı olarak FIFA 2012 için indirilebilir bir genişleme paketidir. Gerçekteki turnuvada milli takımımız ise playofflarda Hırvatistan'a elendiği için Euro 2012 finallerine katılamamıştır. UEFA Euro 2016 Aynı FIFA 2012'de olduğu gibi Konami tarafından PES 2016 için 9 Haziran 2016 tarihinde veri paketi olarak yayınlanan UEFA Euro 2016 eklentisi Konami tarafından yapılan ilk UEFA Avrupa Şampiyonası oyunudur. Veri paketi Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Türkiye milli takımları için resmi UEFA Euro 2016 formalarını içermektedir. Gerçekte ise Türkiye turnuvada grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elenmiştir. UEFA Euro 2020 Oyun Konami tarafından Haziran 2020'de PES 2020 yani tam resmi adıyla eFootball 2020 için indirilebilir içerik olarak ücretsiz bir şekilde yayınlanmıştır. Oyunda Euro 2020'ye katılan 55 takım tamamen lisanslı olarak yer almıştır. Güncelleme ile birlikte aynı zamanda turnuvada yer alan 11 stadyumdan 5'i oyuna eklenmektedir. Ve son oyunumuz UEFA Euro 2024. Şu anda neredeyse tüm futbol şampiyonalarını lisanslı olarak elinde tutan eSport, önceki 2 Avrupa Futbol Şampiyonası oyunundan sonra sonunda şampiyonanın lisansını almış, 6 Haziran 2024 tarihinde EA FC 24 oyunu için ücretsiz bir şekilde güncelleme olarak oyuna eklemiştir. Gerçek Euro 2024'te milli takımımız bu videoyu hazırladığım tarihte gruplardan ikinci olarak çıktı ve 2 Temmuz akşamı Avusturya ile çeyrek finale kalmak için karşılaşacak. Bu videoyu yayınladığım tarihte umarım güzel bir sonuç almış oluruz. Şimdiden milli takıma başarılar. Umarım Euro 2008'de yaşadığımız o heyecanı, o bağlılığı, o coşkuyu yıllar sonra tekrardan yaşayabiliriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone ol, şimdi göster kendini, takip et kompüter delisini. Abone ol, gel sen de maça, kaleleri yıkalım senin gücünle. Beğen, paylaş, FIFA ve PES'te her maçta gole coşuyoruz.